İnsanlık tarihinin büyük kısmında ihtiyacımız olan şeyleri doğada bularak karşılıyorduk. Ama yaklaşık 100 yıl önce ilk sentetik plastik üretildikten sonra hayatımız oldukça değişti. Ne yazık ki yalnızca hayatımız değil, dünyamız da bir o kadar değişti. Peki neyin nesi bu plastik? Neden bu kadar çok kullanılıyor? Açıklayalım. Plastik polimerden yapılır. Polimerler uzun zincirli yapılardır ve doğada her yerdedir. Pamuktan, böcek kabuklarından, hücre zarından DNA'ya kadar. Ayrıca sentetik polimerler de oluşturabiliyoruz. Saf petrol parçalarına ayrılıp düzenleniyor ve istenilen yeni simetride sentetik polimerler üretiliyor. Sentetik polimerlerin aslında birçok inanılmaz yönü var. Plastik kolayca seri üretilebilir. Oldukça ucuzdur ve ham maddesi de bolca bulunmakta. Ama yalnızca bunlarla da kalmıyor. İstenilen her şekle dönüştürülebiliyor. Hafif ve oldukça dayanıklıdır da. Hatta sentetik polimerler o kadar çok dayanıklıdır ki plastiğin doğada yok olması 500 ile 1000 yıl arasında değişiklik gösteriyor. Nasıl oluyorsa bu kadar güçlü bir materyali kullanarak tek kullanımlık eşyalar üretiyoruz. Bu durum o kadar çığırından çıktı ki yalnızca 1950'lerden günümüze dek yaklaşık 7 milyar ton plastik üretildi. Peki tüm bu plastik atıkla ne yapıldı? Geri mi dönüştürüldü? Ne yazık ki hayır. Bu plastiklerin yalnızca %9'unu geri dönüştürdük. %12'sini ise yaktık ama geriye kalan %79'u ise hala ortalıkta. Bu kadar büyük bir miktardaki plastik atık çevreye ve okyanuslara karışmış durumda. Deniz canlıları ve deniz kuşları sürekli olarak bu plastikleri yiyorlar ve araştırmalara göre deniz kuşlarının yaklaşık %90'ının vücudunda plastik atık bulunmakta. Hatta Pasifik Okyanusu'nda çoğu plastik atıklardan oluşan bir çöp kıtası olduğunu biliyor muydunuz? Bu çöp kıtası o kadar büyük ki 3,4 milyon kilometre kareye yayılan adalardan oluşuyor. Yani ülkemizin 4 katından daha büyük bir alan demek. Bu işin daha kötü tarafı da var. Plastik parçaları bozulmaya uğruyorlar ve gitgide görünemeyecek kadar küçük parçalara ayrılıyorlar. Tanıştırayım, mikroplastikler. Mikroplastikler 5 milimetreden küçük plastiklerdir. Bazıları kozmetik ürünlerinde kullanılsa da çoğu mikroplastiğin nedeni ultraviyole radyasyona maruz kalan çöplerdir. Musluk suyunda, ayranda, tuzda, hatta soluduğumuz havada bile mikroplastikler bulunuyor. İnsanların yaklaşık %93'ünün idrarında BPA yani bisfenol A bulunmakta. Bisfenol A genelde plastik şişeleri şeffaf yapmak için kullanılıyor. Ama aynı zamanda hormonal sistemimizde de olumsuz etkilere yol açabilmekte. Ayrıca bazı plastiklerde bulunan maddeler hepimizin bildiği gibi kanser riskini bile arttırabilir. Plastikler bu kadar zararlıysa niye hala üretimine izin veriliyor ki? Yasaklasak olmaz mı? Ne yazık ki o kadar da kolay değil. Dünyada üretilen gıdanın 1/3'ü tüketilmeyip çürümeye bırakılıyor ve bu gıdalar metan gazı üretiyor. Bu yüzden bozulmayı önlemek için en iyi çözümümüz maalesef hala plastik paketleme. Ancak sıvı gıdalar için durum böyle değil. Sıvılarda cam kullanımı hem daha sağlıklı hem de cam plastiğe nazaran tekrar geri dönüştürülebilir. Pet şişeler her ne kadar geri dönüştürülebilir olsalar da yalnızca bir ya da iki kere geri dönüştürülebiliyorlar. PET ve HDPE dışındaki plastikler geri dönüştürülmüyorlar. Ya çevreye salınıyor ya da yakılarak atmosferi kirletiyorlar. Sözün kısası bu durum iyice kontrolden çıkmış durumda. Eğer etkili bir çözüm istiyorsak, dünya çapında şirket sahiplerinin ve devlet adamlarının artık bu konu üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorması gerekiyor.